Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bugün sizlere çok ilginç bir kişilikten bahsedeceğim. Amerika'nın ünlü traderlarından Richard Dennis'ten bahsedeceğim. Richard Dennis 400 dolarlık servetini 3 yılda 100 bin dolar, 5 yılda da 1 milyon dolar yapıp 26 yaşında zengin olan ünlü bir trader. Bu trader'da yapmış olduğu ve uygulamış olduğu kaplumbağa stratejisi ile arkadaşlar zengin olmuştur. Tabii Richard Dennis'in geçmişine baktığımız zaman geçmiş yaşantısında hangi ilginç yollardan geçmiş olduğu buna da bir göz atalım. Kısacası Richard Dennis'i biraz anlatalım. Richard Dennis'in yapmış olduğu stratejiyi bizler de bu anlatımın ardından arkadaşlar değişik bir yöntem olan stokastik indikatörünü uygulayarak grafik üzerinde bunu ben sizlere Başkan 35 farkıyla göstermeye çalışacağım. Evet, öncelikle Richard Dennis'ten biraz bahsedelim arkadaşlar. Richard Dennis babasından aldığı 400 dolar ile 17 yaşında borsaya girmiş. O sıralar tabii 17 yaşında Amerikan borsasında işlem yapmak yasak olduğu için, yani yaşı tutmadığı için borsadaki işlemleri de babası Richard Dennis adına yapmış. Richard Dennis'in yapmış olduğu kaplumbağa stratejisiyle ilgili 5 önemli kuralı mevcut. Bu 5 önemli kural içerisinde Richard Dennis diyor ki, bir, ne alıp satacağına diyor önce karar vereceksin. Yani altın mı, dolar mı, borsa mı, VIOP mu, emtia mı, hangi yönde işlem yapacağına ve ne alıp satacağına önce karar vermek. 2. Yapacağın işlemi kaç paradan alacağını karar vermek. Yani pahalı fiyattan mı alıp bekleyeceksin, yoksa düşük ücretten alıp ileriye dönük stratejiye bağlı olarak mı bekleyeceksin? 3. Richard Dennis genellikle arkadaşlar 20 günlük ve 55 günlük bir kanal kullanıyor ve bu kanallar 20 günlük bant aralığına değdiği zaman buralardan alış tarafına geçiyor. Yapmış olduğu stratejide bu var. Üçüncü kuralda ise arkadaşlar, dördüncü kuralda ise stop loss. Mutlaka diyor stop loss kullanın ve bu stop loss kullanırken de ATR'den faydalanıyor. ATR'nin 2 katının yarısına gelince mutlaka stop olunması gerektiğiyle ilgili kuralı var. 5. İşlemden çıkışın planlanması. Bu da çok önemli arkadaşlar. İşlemden çıkış planlaması içinde 13 günlük EMA değerinden faydalanıyor. Yani 13 günlük EMA değerini kendisine bir stop loss değeri olarak kullanıyor. Son kural ise arkadaşlar her zaman işlem açmamak. Yani özellikle piyasanın dalgalı olduğu zamanlarda işlem yapmamak ve piyasada beklemede kalmak. Evet, Richard Dennis bu yapmış olduğu stratejiyle arkadaşlar 400 dolarını 3 yıl içerisinde 100 bin dolar, 5 yıl içerisinde de 1 milyon dolar yapıp 26 yaşında zengin olmuş bir trader ve biliyorsunuz ünlü spekülatörlerden George Soros'un ardından o sene içerisinde 1983-1990 seneleri içerisinde en fazla borsada para kazanan yatırımcılar arasında olan bir kişilik arkadaşlar. O yüzden Richard Dennis'in yapmış olduğu strateji ve hayat hikayesini sizlerle birlikte ben de burada denemekten mutluluk duyacağım arkadaşlar. Çünkü Richard Dennis'in yapmış olduğu ve uygulamış olduğu bu strateji gerçekten iyi ve güzel bir strateji. Biz bu stratejiyi özellikle Richard Dennis'in yapmış olduğu kaplumbağa deneyi stratejisini stokastik indikatör üzerinde kullanacağız. Stokastik indikatöründe nasıl etki verdiğini gözlemleyip bunu grafik üzerine uyarlamaya çalışacağız. Evet, 1983 yılında William Will Eckert ile de bir ortaklık kuran, bir arkadaşlık geliştiren Richard Dennis, ikisi arasında bir iddiaya giriyorlar. William Will Eckert diyor ki arkadaşlar, traderlık bir doğuştan gelen yetenektir ve bu yetenek kişide yoksa kesinlikle al sat işlemi yapamaz. Fakat Richard Dennis de diyor ki traderlık bir doğuştan gelen bir strateji değildir. Traderlık tamamen kişinin kendisini eğitmesi ve disiplinli bir strateji kurmasına dayalı
bir yöntemdir ve bu strateji ve disipline bağlı kalındığı müddetçe herkes traderlık yapabilir. İkisi arasındaki bu iddianın sonucunda bir deney yapmaya karar veriyorlar ve piyasada Richard Dennis 13 tane deneyimsiz kişiyi bularak bunlara 500 ile 1500 dolar arasında bir nakit sağlanarak arkadaşlar kaplumbağa stratejisini bu kişilere 14 gün eğitim vererek öğretiyor. Bu eğitim sonucunda da arkadaşlar denekler arasında hapisten çıkanlar bile var. Tamamen deneyimsiz kişiler, yani borsayla hiçbir alakası olmayan kişiler aldıkları bu 2 haftalık eğitimin ardından tam 80.000 dolar civarında bir kazanç elde ediyorlar. Ve ilerleyen zamanlarda da bu servet 80 milyon dolara kadar çıkıyor ve bu kazançla birlikte de Richard Dennis, Bill Eckart'a ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Evet, şimdi sizlerle birlikte biz Richard Dennis'in uygulamış olduğu stratejiyi stokastik indikatörü üzerinde uygulayalım. Bakalım ne tür sonuçlar alacağız arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, şimdi biz Richard Dennis'in uygulamış olduğu 20 günlük ve 55 günlük bir kanal hareketlerinden Richard Dennis faydalanarak bu stratejisini kullanmış. Şimdi biz de bu stratejiyi stokastik indikatörüne uygulayalım. Başkan 35 farkıyla stokastik indikatöründe ne türlü sonuçlar veriyor? Sizlerle birlikte bunu inceleyelim. Hemen grafiğimizde stokastik indikatörünü bulalım ve burada bir ayar yapalım. Evet, stokastik indikatörümüzü hemen buluyoruz. Evet. Stokastik indikatörünü bulduktan sonra hemen %K dönemini arkadaşlar, bakın şurayı sizinle birlikte tekrar yapalım. 50 günlük yapıyoruz. %D dönem yazan kısmı 21 gün olarak yazıyoruz. Evet, şunu da 21 yazalım tekrardan. Ve hız kısmına slowing 21 yazıyoruz. Buraya da 21 yapalım. Fiyat alanı kapanış olacak. Metot kısmı basit. Ana kısmında renk seçimimiz var arkadaşlar. Ana rengimiz 4 piksel kırmızı renk olacak. Sinyal kısmımızda gene 4 piksel mavi renk olacak ki birbirine karışmasın. Seviyelerimizi de, seviye kısmını da 20 ve 80 olarak belirleyip tamam tuşuna bastığımız zaman grafiğimizde stokastik indikatörümüzde yerleşmiş oldu. Şimdi bakalım bu kaplumbağa stratejisini stokastik indikatöründe uyguladığımız zaman nasıl bir geçerlilik sunuyor? Sterlin TL paritesinde buna günlükte baktığımız zaman bu kesişmeler nasıl gerçekleşmiş? Sizlerle birlikte hemen inceleyelim. Evet, bakın şurada bir kırmızı maviyi yukarıya kesiyor ve bir al sinyali oluşturuyor. Yani 21 günlük 50 günlüğü yukarı doğru kesip bir al stratejisi başlatmış oluyor. Hemen yukarıda inceliyoruz, bakıyoruz. Grafik üzerinde evet, burada da bir 50 günlük ortalamanın üzerine çıkış ve bu al sinyalinin devam ettiğini bizlere gösteriyor arkadaşlar. Bakın buraya kadar bir al sinyali bize vermiş oluyor. Daha sonradan bu tepe seviyesi üzerinden uyguladığımız stokastik indikatörü günlükte bakın şurada bir sat sinyali yakıyor ve buradaki satı da yakalamış oluyor arkadaşlar. Ta ki bu sinyalimiz nereye kadar sat veriyor? Evet, gördüğünüz gibi tam şu seviyeye kadar sat veriyor. Fakat buradaki sinyal ne zaman bu seviyeye geçiyor? Tam burada geçiyor arkadaşlar. Yani tam olarak buradaki seviyeyi yakalamış oluyor. 20'nin üzerinde genelde aşağıda arkadaşlar 21 üzerine kesişim çıktığı zaman al pozisyonu açılıyor. Yani ATR'de biliyorsunuz çarpı 2 katı yapıyorlar. Burada da 20'nin üzerine kesişim geldiği zaman bakın şurada tam al sinyali oluşmuş oluyor stokastik indikatörüne baktığımız zaman ve burada bir al sinyali tekrardan oluşuyor.
20'nin üzerine çıktığı zaman işleme giriliyor. Evet, burada da gördüğünüz gibi 20'nin üzerine çıkıp bir al sinyalini yakmış oluyor ve yukarı yönlü işlem açmış oluyor arkadaşlar. Ta ki ne zamana kadar? Evet, tam şurada biliyorsunuz onlarda stoplar önemli. Özellikle buradaki kırılımlara dikkat ediyorlar. Ve kesin kes şuradaki kırılım olduğu zaman pozisyondan çıkıyorlar. Yani stop loss uyguluyorlar. Turtle kaplumbağa stratejisine göre. Evet, burada da stokastik görüyorsunuz sat veriyor. Ve sat verdiği yerde tam şu bölge arkadaşlar. Bu sefer tam tepeden vermiyor fakat tam buradan sat veriyor. Stratejiye sadık kalınaraktan. Ve burada tekrardan beklemeye geçiliyor. Ta ki 20'nin altına buradaki değer değene kadar burada beklemeye geçiliyor. Evet, bunu bir de haftalıkta bakalım. Daha uzun periyotta alış satış yapan arkadaşlar için bakalım nasıl çalışıyor. Evet, şuradan bir alıntı yapalım bakalım ne olmuş. Evet, şurada bir al sinyali oluşmuş arkadaşlar. Bakıyoruz buradaki al sinyalimiz nerede oluşuyor? Grafik üzerinde tam şurada 4.23 seviyesinde oluşuyor ve şuradaki değer ilerliyor. Şuraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Bakın şu tepeye kadar geliyoruz. Burada sat sinyali veriyor. Bu da tam 8.69 seviyesine denk gelmekte. Burada stratejiye sadık kalındığı zaman arkadaşlar tam şu bölgede sat sinyali bize yakıyor. Bu da hangi bölgeye denk gelmiş? Evet, tam şuralarda bir sat sinyali veriyor. Yani burada bir 7.68'de diyor stop all sat diyor burada. Evet, burada bir satışa girmiş. Evet, görüyorsunuz şuraya kadar sana alma demiş. Ve burada tekrardan alışa gir diyor. Bakalım burada nerede al veriyor. Evet, şuradayken gene al sinyali yakıyor. Ve stratejiye sadık kalmak çok önemli. Burada tekrardan al pozisyonuna giriliyor. Ta ki ne zamana kadar sinyal veriyor? Tam şurada sinyal veriyor, sat sinyali. Yani tam şu bölgeden tekrardan bize sat veriyor. Ve aşağıda tekrardan şu bölgeden de bize bir al veriyor. Evet, bakın görüyorsunuz şu bölgeden de bir al veriyor. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu stokastik indikatörüne rahat bir şekilde uygulayabiliriz. Bakalım daha kısa periyotlarda nasıl çalışmış. Onu da inceleyelim. 4 saatlikte baktığımız zaman evet, şuradan bir alalım. Evet, şurada bir al sinyali yakıyor. Yani tam şurada bir al sinyali vermiş 4 saatlikte. Ta ki nereye kadar? Şuradaki kesişime kadar geleceğiz. Evet, şuradaki kesişim. Yani şurada piyasanın dalgalı olduğu kesimlerde işleme girmeyin diyor zaten strateji. Evet, gerçekten de dalgalı olan kısımlarda, volatif olan kısımlarda işlem düzgün çalışmıyor arkadaşlar. Burada da bunu zaten görüyoruz. Stratejide zaten Richard Dennis diyor ki dalgalı günlerde işleme girmeyin. Evet, bakalım. Evet, düz periyotlarda nasıl çalışıyor? Evet, düz periyotlarda bakın şurada bir sinyal, al sinyali veriyor. Evet, tam şurada bir al sinyali veriyor. Ve görüyorsunuz gayet net şuradaki tepeye kadar arkadaşlar pozisyonu koruyor. Ve buradan daha sonra bir sat sinyali yakıyor. Şurada bir sat sinyali yakıyor bakın. Aynen şurada tekrar bir al sinyali yakıyor. Fakat bu şuradaki dalgalanmada pozisyona girmeyin diyor arkadaşlar. Yani burada şu an dalgalı bir pozisyon var. Bakın girmeyin diyor. Evet, dalgalı pozisyonda zaten sinyal yanlış üretiyor arkadaşlar. Bakın burada dalgalanma olduğu için yanlış bir sinyal üretiyor. Ve tam şurada bir sat sinyali yakıyor arkadaşlar. Siz ta ki o dalga bitince o sinyali yakalayacaksınız. Yani şuradan bir sat veriyor. Ve bu sat sinyali buraya kadar devam ediyor. Evet, görüyorsunuz buradaki satı yakalıyor arkadaşlar. Şuraya kadar geleni yakalıyor. Burada bir gap'li bölge oluşuyor. Ve bu gap'li bölge içerisinde tekrardan bir al sinyali yakalıyor. Bu sinyali nereye kadar yakalıyor? Bakın gap'li bölgelerde şu sinyali yakalıyor. Fakat sat bölgesi tam şuradan veriyor. Ama bu da gene iyi arkadaşlar. Hiç yoktan güzel bir pozisyon sağlıyor yani. Burada nereden baksanız %10, %15'lik bir marj
yakalamış ve buradan tekrardan bir sat pozisyonu veriyor arkadaşlar. Bakın burada bir sat veriyor ve bu sat pozisyonu da şu alana kadar devam ediyor. Evet. Gayet de güzel yakalamış. Bakın arkadaşlar buradaki sat veriyor. Şuradaki satı bile yakalıyor ve buradan tekrardan bir buy pozisyonu, al pozisyonu veriyor. 4 saatlikte de dikkatli trade edilince güzel çalıştığını görüyoruz. Daha kısa periyotta bakalım. 30 dakikalıkta Forex'te işlem yapan, Viop'ta işlem yapanlar için nasıl sonuçlar veriyor? Evet, baktığımız zaman dalgalı bir piyasa olmaması lazım. Evet, şurası bizim için iyi, şu bölge. Evet, şu bölgede bir al sinyali veriyor. 20'nin üzerinde pozisyona gir diyor. Evet, 20'nin üzerinde pozisyona giriyoruz ve ne zaman sat veriyor? Tam şu bölgede bizlere tekrardan sat veriyor ve %2, %3'lük bir marjı burada yakalıyor arkadaşlar. Burada tekrardan bir dalgalı seyir. Bu dalgalı seyirlerde zaten bulaşmayın diyor. Girmeyin işleme. Ve burada tekrardan bir sat. Bakın şu bölgeden bir sat veriyor. Bakalım nereden veriyor? Evet, tam şuradan tepenin biraz altından sat veriyor. Ve bu sat sinyali de buraya kadar devam ediyor arkadaşlar. Yani şu bölgeye kadar devam ediyor. Yani burada da ufak bir kar marjı yakalıyor. 15 dakikalıkta bakalım daha kısa periyotlarda nasıl çalışmış. Evet, daha kısa periyotlarda şurada bir al sinyali yakıyor. Tam şu bölgede bir al sinyali yakıyor ve gene güzel bir al sinyali yakalıyor. Özellikle bu Forex'çi arkadaşlar için önemli bir sinyal. Viopçular için önemli bir sinyal. Ta ki şu tepede tekrardan sat sinyali veriyor. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Ve buradan gerçekten de satış pozisyonuna grafik girmiş oluyor. Ve buradan tekrardan bir al sinyali yakıyor arkadaşlar. Ve al sinyali de tam bu bölgeden 15 dakikalık kısada bunları yakalıyor. 15 dakikalıkta da güzel çalışan bir kaplumbağa stratejisini stokastik indikatörüne uygulayıp denedik arkadaşlar. Evet, inşallah sizler de memnun kalmışsınızdır. Fakat unutmamak gerekli ki hiçbir stratejinin %100 geçerliliği yoktur. O yüzden sabırla beklenmeli ve çok sık işleme girilmemesi önemli. Tavsiye olunur. Özellikle Richard Dennis'in de dediği gibi dalgalı piyasalarda fazla işlem açıp kapamak sizleri zarar ettirebilir. Ayrıca 1987 yılında biliyorsunuz büyük buhranda, borsa krizinde Richard Dennis de büyük zarara uğradı. Fakat sabır edip tekrar servetini üst seviyelere taşıdı. Richard Dennis bununla ilgili birçok psikoloji kitabı okumuş arkadaşlar. Borsanın al-sat stratejilerinin çok sağlam bir psikolojiye sahip olması gerektiğini de bizlere anlatıyor. Devamlı felsefe kitapları ve psikoloji kitapları da okuyup zararda pozisyondan zamanında çıkmayı, kârda pozisyonda da zamanında çıkmayı bu okuduğu kitaplar sayesinde elde ettiğini bizlere anlatıyor. Sizler de bu konuda çok bol bol kitaplar okuyun, bol bol analizler ve eğitimler dinleyin. Geçmişe dayalı tecrübelerinizi edindikten sonra pozisyonlara girmeye gayret edin arkadaşlar. Evet, ben hepinizi çok seviyorum. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşları da mutlaka Başkan 35 kanalına abone olmaya bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.